Kola neredeyse hepimizin zararlı olduğunu bildiğimiz halde delilercesine arzuladığımız tek içecek olabilir. Ve kola denilince dünyada akla sadece iki marka geliyor, Coca-Cola ve Pepsi. Bu iki kola markası neredeyse 120 yıldır rekabet halinde. Coca-Cola 1886 yılında piyasaya çıktı, Pepsi ise ondan tam 12 yıl sonra rekabete adım attı. Coca-Cola hakkında bilinmeyen gerçekleri zamanla hepimiz bir şekilde öğrendik ve sohbetlerimizde ilginç dedikoduları çığ gibi yayıldı. Peki ya Pepsi? Bu videomuzda ise sizler için Pepsi hakkında 7 ilginç gerçeği bir araya getiriyoruz. Pepsi, Caleb Bradham tarafından 1893 yılında icat edildi. İçeceğinin formülünü Kuzey Kaliforniya'da çalıştığı bir eczanede buldu. İçecek, su, şeker, limon yağı, karamel, muskat ve halen gizli olan birkaç basit doğal malzemenin karışımından oluşuyordu. İlk başlarda, hazımsızlığa iyi geliyor, diye sattığı için, dispepsia kelimesini kullanmaya başladı. Daha sonra kısaltma olarak Pepsi adını kullanmaya başladı. Rakibi pazarda iyice yaygınlaşınca sonuna, kola kelimesini eklemeyi uygun buldu. Pepsi, farklılık yaratmak amacıyla Crystal Pepsi adında açık renkli kolayı piyasaya sürme kararı aldı. Üretimi için ise 40 milyon dolar para harcadı. Ürün, Nisan 1992'de geniş bir bölgede piyasaya çıktı. En büyük rakibi 6 ay sonra Top Clear adlı renksiz kola ile karşılık verdi. Ancak bu ürün gerçekten kötüydü. Pepsi'nin önünü kesmek için kasıtlı olarak kötü bir ürün piyasaya sürüldüğü ve imaj zedelenmesi yaşamamak için de Top Clear markasının kullanıldığı iddia edildi. Gerçekten de bu ürün, içeceğin satışlarını aşağıya çekti. Pennsylvania Üniversitesi, Pepsi'nin pazarlama tarihini inceledi. Pepsi'nin 1940'larda siyahlara kurumsal dünyanın kapılarını açtığı ortaya çıktı. O zamanlar şirketin başkanı olan Walter Mack, cesur bir hamle yaptı ve Herman Smith adında siyahi bir adamı işe aldı. Bu hamlede ise amaç tamamen azınlık grupların da desteğini kazanmaktı. 1947'de Mack, bu sefer Afrika kökenli Amerikalıların rol aldığı bir reklam kampanyası yayınladı ve Pepsi, Amerikan kurumsal hayatında yeni bir sayfa açmayı başardı. Amerikalı güzel oyuncu John Crawford'un eşi Alfred Steele, Pepsi'nin yönetim kurulu başkanıydı. 1959 yılında kalp krizinden hayatını kaybetti. Crawford o kadar üzüldü ki, şirketin yönetim kuruluna girme kararı aldı. Görevi ölümünden 4 yıl önceye yani 1973'e kadar sürdü. Coca-Cola o zamanlar liderliği elinde tutuyordu. 2006 yılında ilginç bir olay yaşandı. Joya Williams, o yıllarda dünyanın en büyük kola şirketinin global marka direktörünün asistanıydı ve piyasaya yeni çıkaracakları kolanın formülü eline geçti. Formülü satacağı marka da haliyle Pepsi'ydi ve soluğu hemen Pepsi'de aldı. 1,5 milyon dolar karşılığında Coca-Cola'nın formülünü Pepsi'ye satmak isteyen Williams'ı Pepsi geri çevirdi ve hatta FBI'ya haber verdi. O zamanki sözcü Dave DeCecco, olayla ilgili olarak, rekabet bazen şiddetli olabilir ama aynı zamanda adil ve yasal olmalı, açıklamasını yaparak herkesin takdirini kazanmayı başardı. Her marka gibi tarihinden bu yana Pepsi'nin de hayal kırıklığı ürünleri oldu. Mesela Pepsi Blue, aşırı tatlı ve karadut aromalı Pepsi Blue halk tarafından tam bir fiyasko olarak tanımlandı. 1960'larda Çin'de tuhaf bir olay meydana geldiği iddia ediliyor. 1963 ile 1967 yılları arasında şirket slogan olarak "Canlan, Pepsi kuşağındasın" cümlesini kullanıyordu. Ancak iddiaya göre bu slogan, o tarihlerde Çin pazarında satışları düşürdü. Bu noktada Pepsi markasını yıkan sebebin çeviri hatası olduğu öne sürüldü. Bu iddiaya göre, sloganın Çince çevirisinin hatalı yapılması ve "Pepsi içmenin ölüleri dirilteceği" manasının slogan olarak kutuların üzerine yazılması gösteriliyor.